Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını tabii ki saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, bugün günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Hepinize hayırlı, uğurlu, bereketli bir hafta olur inşallah. Değerli izleyiciler, bu akşam işten eve geldiniz. Sigara içen vatandaşlarımız ne yapıyorsunuz? Çoğunuz şimdiki dönemde eve geldin mi çıkıyorsun balkonda keyifle sigaranı içiyorsun, değil mi? Eskisi gibi, eskiden biliyorsunuz oturma odasında püfür püfür şöyle kocaman bir kül tablası vardı masanın ortasında, püfür püfür sigara içilirdi. O zaman öyleydi. Hatta uçaklarda bile sigara içiyorduk. Kimseyi rahatsız etmiyordu. Ama bu sigara işi şimdi çok hassas olmaya başladı ve çok yerlerde de yasaklanmaya başladı. Bunu biliyorsunuz. Dile getirmeme gerek yok. Ama sen evine gelip de kendi balkonunda da sigara içemezsen, yani ne bileyim. Şöyle söyleyeyim, balkonda şimdi Avrupa'da genelde yakıp mangal yapmak yasaktır. Yani bilhassa kömürlen çoğu yerlerde yasak. Bazı yerlerde gazlı mangal serbest. Ama balkonunda da sigara içmek, değerli izleyiciler, bakın Avusturya'da ne oldu? Başlıkta gördüğünüz gibi 13.000 euro, hem mahkeme parası var bunun içinde hem ceza var. Tabii ki sırf ceza değil, mahkeme parası da var. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşanan sıra dışı bir olay günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Kendi balkonunda sigara içen bir adam, bak kendi balkonunda, çocuğu olduğu için balkonda içiyor. Yani çocuklar oturma odasında olduğu için onlar tabii ki o sigaranın dumanından rahatsız olmasın diye adam balkonda sigara içiyor. Komşusunun şikayeti üzerine tam 13.000 euro tazminat ve mahkeme masrafı ödemek zorunda kaldı. Basit bir komşu anlaşmazlığıyla başlayan süreç sonunda Avrupa'da kişisel özgürlükler ve çevre hakları üzerine geniş bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Olay Viyana'nın Floridisdorf semtinde yaşandı. 42 yaşındaki Daniel, isime bakarsam Daniel Avusturyalı olması lazım, İşten geldikten sonra her akşam terasında sigara içiyordu. Ancak üst katta oturan komşusu, aldığım haberlere göre değerli izleyiciler, yaşlı bir hanımefendiymiş. Dumanın kendi evine dolduğunu, özellikle yaz aylarında pencereler açıkken bundan ciddi şekilde rahatsız olduğunu belirterek resmi bir şikayette bulundu. Yalnız araştırdım, bu hanımefendi bu Daniel Bey'le konuşmak istemiş ama artık konuşamamış. Ya Daniel müsaade etmedi, yanına yaklaştırmadı, görmemezlikten geldi. Tam onu bilmiyorum ama sonunda yani demiş böyle olmayacak ve şikayette bulunmuş. Yapılan incelemelerde somut bir sağlık zararı tespit edilmese de mahkeme komşunun şikayetinde haklı olduğuna hükmetti. Karar yalnızca sigara içme saatlerinin sınırlandırılmasıyla sınırlı kalmadı. Yani bu Daniel yaz aylarında sabah, öğlen, akşam şu dakikadan şu dakikaya kadar sigara içebilirsin. Yaz aylarında şöyle, kış aylarında şöyle bir sınırlandırma geliyor. Bu sınırlandırmadan çıkarsan tekrar ceza yersin. Yani dikkat verirler. Avrupa'da değerli izleyiciler, kanuna kurala uymazsan verirler, cezalandırırlar. Mahkeme yaklaşık 13.000 euroluk masrafı da Daniel'e yükledi. Yani çok pahalıya mal oldu bu içtikleri sigara. Daniel, sen bu sigarayı bırak kardeşim, en iyisi, yani yapılacak başka bir şey yok. Hem masraf sana hem de bak başın derde giriyor. Bu miktar kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Tabii ki içimizde severek sigara içen de var. Adam artık alışmış. Birçok kişi bu cezayı ağır ve orantısız olarak değerlendirirken bazıları ise komşunun yaşam kalitesinin korunması gerektiğini savunuyor. Değerli izleyiciler, aklıma şimdi şu geldi. Adam Türkiye'de evinin arka tarafına gitti. Şöyle yarı kapalı bir yerde sigara içiyor. Ona da dediler yasak. Ya kardeşim dedi, içeride yasak, dışarıda yasak. Peki ben bu sigarayı nerede içeceğim? Yani değerli izleyiciler, en iyisi bırakmak. Ben bıraktım bundan
2 kere bıraktım. İkinciye zor bıraktım. 2 kere bıraktım. Şimdi ikinci bıraktığımda aşağı yukarı 10 sene oluyor, hatta geçmiştir. Avrupa'da özellikle büyük şehirlerde yaşanan benzer olaylar aslında yeni değil. Bakın iyi dinleyin. Daha önce Almanya ve İsviçre'de oldu bu olay. Ben biliyorum, hatırlıyorum. Balkonlarda sigara içilmesine ilişkin davalar görülmüş. Mahkemeler zaman zaman belirli saat kısıtlamaları getirmişti. Yani üstündeki oturan biliyor ki 5 ile 6 arasında bu adam sigarasını içiyor. Pardon, ben camlarımı kapatayım. 6'dan sonra gene camlarımı açarım. Havalandırmak. Yani öyle bir kısıtlama geliyor ve İsviçre'de de oldu bu. Şahidim ben. Uzmanlara göre şehirleşmenin artması apartman yaşamında bu tarz anlaşmazlıkların daha sık yaşanmasına yol açıyor. Ne oluyor değerli izleyiciler? Daha fazla insan, daha fazla daire, daha fazla ev. Ne oluyor? Üst üste yaşadığımız zaman tabii ki böyle sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Yani bazısı biraz sesli konuşur, bazısı televizyonun sesini daha fazla açar, kulakları duymuyordur adamın veyahut da hanımın. Çeşitli türlü insanlar var. Kararın ardından konuşan Daniel, süreçten büyük üzüntü duyduğunu, komşusuyla kişisel bir problemi olmadığını, ancak cezanın kendisi için çok ağır olduğunu söyledi. Ya bu Daniel'in bir de 2 tane ufak çocuğu var. Yani yazık, günahtır. Yani 13.000 euro. Yani normal bir şey değil. Avusturya'da da maaşlar o kadar yani yüksek değil. Bana yardımcı olun. Avusturya'da yaşayan abonelerim, ortalama maaş 2.500-3.000 euro mu? O 2.000 ile 3.000 euro aralarındadır yani. Benim bildiğime göre yorumlarda yazarsanız seviniriz. Biz de öğrenmiş oluruz. Öte yandan şikayetçi komşu ise uzun süre beklediğini, sorunun karşılıklı konuşarak çözülebileceğini düşündüğünü, ancak sonuç alamayınca yasal yollara başvurmak zorunda kaldığını belirtti. Artık nasıl denedi konuşmak için bilmiyoruz. Ne Daniel'in ne bu hanımefendinin günahını alalım şimdi. Bu olay modern şehir yaşamında kişisel özgürlükler ile komşuların hakları arasındaki ince çizginin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kendi balkonunda sigara içmenin bir özgürlük mü yoksa başkalarını etkilediği noktada bir hak ihlali mi olduğu tartışması ise sürmeye devam ediyor. Değerli izleyiciler, gelişmeleri aktarmaya tabii ki devam edeceğim. Bu konuda yeni bir haber gelirse tabii ki. Şimdi videonun başında ben size söylemiştim. Yani böyle bir dairede oturuyorsanız mesela altınızda başka ülkeden gelmiş bir vatandaş var. Diyelim ki Çin tarafından gelmiş. Biliyorsunuz onların baharatları, yemekleri bizim yemeklerimiz, baharatlarımızdan başka türlü kokusu vardır. Yani Vietnamlar biz çocukken bizim oturduğumuz binada bir aile gelmişti. Onlar yemek yaptığı zaman bütün bina onların yemeğine kokuyordu ve şöyle bir burnunu böyle bir ne bileyim bir acı koku vardı. Değerli izleyiciler, yani öyle birisi senin dairenin altına gelirse bırak sigarayı şimdi. Yemek yaptı mı bile rahatsız olabilirsin. Çünkü insanlar da artık yani eskisi gibi değil. Öyle ya okey ya olur fark etmez filan göz yumdum möz yumdum yok artık. İnsanlar daha da çabuk şikayet ediyor. Yani tabii ki ben de istemem, ben üst kattayım, alt katta adam gelecek her akşam kömürle mangal yapacak. Ondan sonra onun üstüne atacak yağlı etleri. Her yer yağ kokacak. Bütün koku tabii yukarı gelecek, bana gelecek, öbürkünlere gelecek. Evin içine girecek. Kim ister ki? Yani yatak odana kadar o koku girdi mi kim ister? Her neyse, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Değerli izleyiciler, bana düşüncelerinizi yazın. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ve sigara içmek de mi yasak ya kendi balkonunda? Hayret. Değerli izleyiciler, teşekkür ederim. Bana bir like verirseniz gerçekten memnun olurum. Abone olursanız gurur duyarım ve hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Yeni gelen abonelere de bakın unutmadan hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gerçekten gurur duyuyorum. Allah razı olsun hepinizden. En sonunda ne diyorum? Sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.